Diyeceksiniz ki diksiyon mu konuşacaksınız? Hayır. Onun daha da temeli nefestir. Bedeni ve zamanı yönetmektir. Heyecanı yönetmektir. Krizlerimizi nasıl yöneteceğimizi konuşacağız şimdi. Bir insan kendinin akışta olup olmadığını nasıl anlar? Nasıl bildirim geliyor bize? Evet. Arada kendimize bildirim yapabiliriz ama akışta kaldığınız zaman her zaman daha güçlü olursunuz. Bu insanı panikten de kurtaran bir şey değil mi akışta kalmak? Evet. Panik yapıyorsak orada diğer seçenekleri görmemeye başlıyoruz. Direkt kurban rolüne giriyoruz ve direkt zaten pes ediyoruz. Everest'e niye çıkar bir insan? Dağın tepesine bir insan niye çıkar? Güzel soru. Soruyorum. Evet, niye çıktın Everest'e? Ne oldu orada? Fanusun dışındaki esini çok sevdim. Çünkü bu kadar yokluk çekeceğimi bilmiyordum. Ben size bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Siz konfor bölgesinden çıkıyor musunuz? Bu bir refresh, aniden soğuk duş yapmak gibi bir şey oluyor. Zihin tanıdık acıyı bilinmeyen huzura tercih eder. Kendimize o kadar güzel yalanlar söylüyoruz ki yönetici demek kendi hayatımızın yöneticisi olmak. Ben ne istiyorum yani? Merhaba sevgili dostlar, kıymetli izleyiciler, hoş geldiniz. Gerçekten nasıl konuşulur, heyecan nasıl yenilir? Hem profesyonel hayatta hem de kişinin kendisiyle ilişkisinde nasıl başarılı olunur? Bu sorulara cevap verecek öyle muhteşem bir konuğum var ki eminim siz de takip edenler zaten biliyor, çok seveceksiniz. Üst düzey yönetim danışmanı ve konuşmacı Esin Aksoy. Sevgili Esin, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Konuşmak zaten bizim mesleğimiz gereği de öyle ama herkesin konuşmayı öğrenmesi o kadar güzel bir şey ki konuşmayı bilmek var, bir de konuşabilmek var. Diyeceksiniz ki diksiyon mu konuşacaksınız? Hayır. Onun daha da temeli nefestir. Bedeni ve zamanı yönetmektir. Heyecanı yönetmektir. Krizlerimizi nasıl yöneteceğimizi konuşacağız şimdi. Zihinsel performans meselesi. Bu çok hakim olunamayan, aslında insanın bütün hayatını yöneten bir omurga. Evet. Bize zihinsel performansı anlatır mısın önce? Çok doğru bir yerden direkt giriş yaptınız. Çünkü zihinsel performans deyince insanlar çok korkuyor. Çok böyle meta geliyor, çok madde geliyor ve sanki sadece sporcular zihinsel performans hayatlarında uyguluyor. CEO'lar işte hayatlarında zihinsel performans uyguluyor gibi geliyor veya ben işte Everest'e çıkarken zihinsel performans uyguluyorum gibi geliyor. Ama aslında biz hayatımızın her yerinde zihinsel performans nedir? Örnek veriyorum, buraya gelirken trafik sıkıştığındaki benim duygularımı, düşüncelerimi, nefesimi, tepkilerimi, cevaplarımı yönetme biçimimi. İlişkilerde baskı ya da stres altındayken davranış biçimim. Hayata tepki değil cevap vermek. Ses tonumuzu ayarlamak. Konuşurken biraz önce dediğiniz gibi yani konuşurken nasıl konuştuğumuz, hangi kelimeleri kullandığımız, hangi kelimeleri kullanmadığımız aslında zihinsel performans hayatımızın her yerinde, duyguda, düşüncede, karar vermede, nefesimizde, tepkilerimizde, davranışlarımızda. İnsanların zihin performansını kullanamaması, doğru yönetememesi, nefes ve zihni yanlış kullanması. Bu bilgisizlikten mi, yanlış bilgilendirmekten mi, yoksa bunun önemini aslında fark edememelerinden mi kaynaklanıyor? Önemini aslında fark edemememizden kaynaklanıyor. Aslında bir çocuk doğduğunda otomatikman diyafram nefesinden nefes aldığı ve sabaha kadar ağladığı halde sesinin kısılmadığı gibi biz artık yaş alırken olaylar karşısında, insanlar karşısında dışarıda bir olay olduğunda otomatikman nefesimizi kapatmaya başlıyoruz ve diyafram kasının aktive olmuş bir şekilde doğduğumuz andaki hali yavaş yavaş pasifleşmeye başlıyor. Ve otomatikman göğüs nefesine düşüyoruz ve hatta nefes alıp vermiyoruz, soluk alıp vermeye başlıyoruz. Tepkilerimiz de dış dünyadan sürekli annemizden, babamızdan, çevremizden ve toplumdan herhalde bu doğrudur şeklinde ön yargılarla ve ön koşullandırmalarla öğreniyoruz. Aslında bize bir şeyler öğretiliyor. Sonra biz büyüdükçe ve olaylar yaşadıkça kendi üzerinde çalışmak isteyen insanlar, bunları nasıl değiştirebilirim diyen insanlar, sizin gibi, benim gibi, bu sefer nefesle,
düşüncelerini yöneterek, davranışlarını yöneterek daha farklı bir şekilde zihinlerini yönetmeyi öğreniyorlar. Aslında biz sürekli, siz de ben de tanıdığım kadarıyla zihinsel olarak zaten performansımızı nasıl geliştiririz diye bakıyoruz. Ama buna illa zihinsel performans adı altında bakmıyoruz. Değişik şekillerde kendimizi geliştirerek, konfor alanlarından çıkarak zihnimizin nöronlar arasındaki iletiyi farklı şekillerde kullanarak kendimizi, algılarımızı değiştiriyoruz. Bir insan mesela bizi şu anda izleyen kıymetli izleyicilerimiz biri kendinin akış meselesine geleceğim çünkü o yüzden soruyorum. Bir insan kendinin akışta olup olmadığını nasıl anlar? Şu an ve şimdi neredeyim diye kendine aralarda böyle hani nasıl bildirim geliyor bize? Evet. Arada kendimize bildirim yapabiliriz. Ama akışta olmadığımızı, mesela biz şu anda konuşuyoruz ve gayet güzel, siz konuşurken ben dinliyorum, ben konuşurken siz dinliyorsunuz. Zaten beden orada, zihin orada değilse, o artık başka bir yere gittiyse akışta değildir. Yani bedenen, zihnen, ruhen, duygu olarak şu anda ve şimdi sizi dinliyorum. Şu an akıştayım. Bu şu mu demek? Pes etmek, güçsüzleşmek, aslında akışta kalmak bu mu demek? Biraz yanlış mı anlıyoruz acaba bu meseleyi? Akışta kaldığınız Savunmasız zaman, kalmak mı? akışta kaldığınız zaman daha güçlü olursunuz. İşte bu cevap benim de cevabım. Bravo. Evet, akışta kaldığımızda tam tersine orada spor yaparken, ben hani spor yaparken diye örnek veriyoruz ama ya da CEO'lardan örnek veriyoruz ama çünkü hani bedeni, hani duyguyu, düşünceyi zorla diyemeyiz karşı tarafa. Evet. Duyguyu yoğunlaştır diyemeyiz. Desek bile hani o onu yapamayabilir ama spor yaparken, hani bedenimizi zorlarken veya yürüyüş yaparken bile işte Beşiktaş'tan Ortaköy'e gideceğim, yürüyerek gideceğim. Zaten onu söylediğinizde en fazla Ortaköy'e kadar gidersiniz. Ama beden o sırada pes etmek üzereyken şu an ve şimdi neredeyim ve ne yapmak istiyorum? Akışta kaldığınız zaman her zaman daha güçlü olursunuz. Bu insanı panikten de kurtaran bir şey değil mi akışta kalmak? Evet. Yani panik yapmanız için bir kere vücuda yeterli oksijenin gitmemesi gerekiyor ve seçeneklerinizi görmüyorsunuz aslında. Yine güzel soru. Panik yapmak demek seçeneklerimizi görmemek demek. Tek seçeneği indiriyoruz. Panik yapıyorsak orada diğer seçenekleri görmemeye başlıyoruz. Direkt kurban rolüne giriyoruz ve direkt zaten pes ediyoruz. Bu hayatın her alanında olabilir ama değil mi? Kriz anı. İlişkilerde olabilir, iş hayatında olabilir. Nasıl örnekleyebiliriz? Bu güzeldi. Yine ilişkiler dediğimizde insanlar genelde erkek kadın aşk ilişkileri diye anlıyor. Kriz anlarını hemen oraya yani indirgeniyor, evet. O tarafa indirgeniyor. Sınırlı değil. Anneyle, kız kardeşle, işçi işveren ilişkisi, yönetici çalışan ilişkisi, her anlamda düşünebiliriz bunu. Evet. İpler gerilmeye başladığında bir hissederiz. Evet. Kendimizi de kontrol etmekte zorlanırız. Gerim gerilmeye başladık. Bir kriz doğacak orada. İşte burada devreye akışta kalmak giriyor. Uzmanınıza soralım. Estağfurullah. Şöyle bir kere nefesi kullanmak demek. Hani nefes deyince insanlar bana sanki biraz böyle Çince konuşuyormuşum gibi bakıyor. Bence nefes soğanın cücüğü, ben hep bunu söylüyorum. Sonuçta ben koçluk, NLP, bilinçaltı travmalar, birçok konuda değişik alanlarda çalışmış ve çalışıyor olan bir insanım. Ama nefes bizi sinir sistemine çok hızlı bir şekilde regüle etmemizi sağlayan çok bilinçli bir sistem. Biz kalbimize dur biraz diyemeyiz. Hormonlarımıza şu an kortizol salgılama diyemeyiz. Ama biz nefesimizi bilinçli bir şekilde yürütebiliriz. Özellikle kriz anlarında insanlar zaten kriz anlarında ya da bir tartışmayı seyrederken ne yaparız? Otomatikman nefesimizi tutmaya başlarız. Evet. Nefesimizi tutmaya başladığımızda zaten yeterli oksijen oraya gitmez. Otomatikman amigdala, ilkel beyni savaş ya da kaç moduna girer ve söylemek istemediğimiz şeyler söyleyebiliriz. Ya da insanlara soru soruyoruz. O kadar alakasız bir cevap geliyor ki zaten soruyu da dinlemiyor. Ve bu da zaten krize sebep oluyor. Akışta kalmamanın en güzel örneği aslında bir sonraki soruya hazır olmak. Oyunculukta da vardır ya, böyle amatör oyuncular karşıdaki rol arkadaşının ağzına bakar. Çünkü sözü bitsin de kendi hazırdaki repliğini okuyayım diye. Evet. Hiç akışta değildir. Yani müthiş örnekler veriyor gerçekten Esin Hanım. Şimdi
tartışma anında anlıyoruz ki akışta kalmak mümkün veya kriz anında akışta Evet. kalmak Her mümkün. zaman akışta kalmak, anda kalmak mümkün. Zaten sistem o kadar güzel işliyor ki ani refleks, özellikle biz kadınların ani refleks nedir? Çünkü bir sonradan birkaç saniye nefes almayacağını bildiği için önden o refleksle derin nefesi aldırıyor ve kalıyorsunuz böyle. Ama ondan sonra nefesi yönetmek, işte o kriz anlarını yönetmek demek. Esin Hanım çok güzel anlattı. Peki daha çok akışta kalmak için ne yapabiliriz, ne yapmalıyız? Çok sürpriz cevaplar geleceğini hissediyorum. Çünkü kendi hayatında bunları deneyimlemiş bir isim Esin Hanım. Şöyle akışta daha çok kalabilmek için, anda daha çok kalmak için nefesimizin dışında hayat da beni o şekilde götürüyor ama sürekli hatta arkadaşlarım benimle böyle bazen dalga geçiyorlar. Ben sürekli konfor alanından çıkarım. Harika. Hani Everest'e çıkmak da bunlardan biri. Yürüyüş yaparken ters dönüp yürümek de bunlardan biri. Normal düz yolda yürürken yokuş antrenmanı yapmak da bunlardan biri. Müzik dinlerken müziğin klasik müzik dinlemek, rock müzik dinlemek, işte şimdi yapay zekanın yaptığı müzikleri dinlemek, o da bunlardan biri. Ben değişik konulu kitaplar okumak, değişik konulu filmler izlemek. Aslında normal otomatik pilotta biraz önce söylediğiniz gibi otomatik pilottan çıkaracağımız normal yaptığımız hani Esin'in bir davranış paterni var. Bunun dışında yaptığı her şey aslında konfor bölgesinden çıkmak bizi daha çok akışa sokar. Çünkü anlardan daha çok keyif alırız. Everest'e niye çıkar bir insan? Dağın tepesine bir insan niye çıkar? Güzel soru. Soruyorum. Evet, niye çıktın Everest'e? Ne oldu orada? Ben aslında Hindistan'a gidecektim. Hocam dedi ki çok tehlikeli, Katmandu'ya git, orada temple'larda inzivanı yap dedi. Ben de tamam dedim. Sonra Katmandu'ya bilet aldım. Sonra çok sevdiğim bir kız arkadaşım dedi ki Katmandu'ya gitmişken o kadar yol gidiyorsun, Everest Base Camp'e çıksana dedi. Doğru söylüyorsun dedim. Akışta kalmak. Ya. Ve çıkarım dedim, çıktım. Detayıyla hiç ilgilenmedim. Sorunlarıyla hiç ilgilenmedim. Sadece yapabileceğime inanıyordum. Kendimi çok iyi tanıyordum. Bir de insan bir yerden buradan uzaklaşmak istiyordum, buradan kaçmak istiyordum. Bir de kendimi keşfetmek istiyordum, gücümü görmek istiyordum. Pes etmek istemiyordum, vazgeçmek istemiyordum aslında. O yüzden Everest'e çıktım. Günlük yaşam, her gün aynı şeyleri tekrarlamak biraz fanusta yaşamak gibi mi oluyor acaba? O fanustan çıkmak oluyor. Farklı bir şey yapmakta. Doğru mu? Everest'te böyle bir deneyim mi? Oradaki Esin, fanusun dışındaki Esin. Fanusun dışındaki Esin'i çok sevdim. Çünkü bu kadar yokluk çekeceğimi bilmiyordum. Oradaki insanların o kadar yokluk çektiğini bilmiyordum. Yani böyle her gün mutlaka böyle birkaç dakika böyle gözümden yaş geldiği, onların o halini görüp de ve onlar için onların normali o. Bizim normalimiz değil. Aslında çok ne kadar şanslı olduğumuzu bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Onları görmek beni konfor bölgesinden çok ciddi bir şekilde çıkardı. Sonrasında zaten normalde yapardım ama örnek veriyorum, kar yağıyor, yağmur yağıyor, fırtına yağıyor. İşte bu havada dışarıya çıkılır mı? Çıkılır. Yürüyüş de yapılır, koşu da yapılır. Sonra zaten değişiyorsunuz. NLP gibi. O yaparsa ben de yaparım. Everest'e çıktıysam her şeyi yaparım. Ve aslında illa Everest'e çıkmak değil, yani bir annenin çocuklarını büyütmesi, bir babanın ailesine bakması aslında sürekli zihin olarak, duygu olarak farkında olmadan kendilerini yönettikleri durumlar. Ama ben size bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Siz konfor bölgesinden çıkıyor musunuz? Çıkmayı tercih ediyor musunuz? Evet. Çıkarım. Evet, çıkmak için hatta baş edemediğimi düşündüğüm anlarda bir devlet hastanesinin, özellikle devlet hastanesinin altını çiziyorum, acil servisine giderim. Kimisi mezarlığa gider, arar onda ama bana yakın mesafede olduğu için daha geçen hafta gittim. Bir acil servise girerim. Oradaki ister istemez anında ağır vakaları görüyorsunuz. Ve bu bir refresh, aniden soğuk duş yapmak gibi bir şey oluyor. Yani Everest'te enteresan. teşekkür ederim. Everest'in manasını öyle algıladım ben de. Yani sembolik bir anlamı da var aslında. İşte duş almak, soğuk duş almak da öyle bir şey değil mi?
birden farklı bir şey hissettirmek. Ben soğuk duşu çok tavsiye ediyorum. Bir de bu arada çok güzel nörobilimsel bir şey var. Hani panik anlarında yüzünüzü soğuk suyla yıkayın. Evet. Çünkü otomatikman dediğiniz gibi şok etkisi yapıyor ve sabahları duş aldığımız zaman ben mutlaka suyun bir kısmının ılık ve ılıktan hani kendimize de ceza vermeden, vücuda kortizol salgılatmadan hani ılıktan soğuğa doğru bir kendi gücümüzü yine keşfetmek için tabii ki her zaman ağız kapalı, burundan nefes alarak o bir soğuk duştan geçmeyi de tabii ki öneriyorum. Kendinize bakış açınız değişiyor. Konfor bölgesinde yaşayan Esin'in bakış tarzı çok daha farklıydı. Çok daha düşükmüş. Ama giderek bir şeyler yapmaya başladığımızda kendime bakış açım değişiyor ve yani insan o kadar güzel bir makine ki ve insan o kadar güzel bir ruh ki çok ciddi potansiyeli var aslında. Benim şimdi Esin Aksoy'u takip edenler bilir. Etmiyorsanız lütfen edin. Akıştayız diyoruz ya, şimdi Esin cevaplarken aklıma geldi. Bir paylaşımını çok sevmiştim ve ekran görüntüsü almıştım. Bunu çekimde soracağım diye. Evet, şimdi o hoşuma giden sözleri paylaşacağım sizinle ve bunu soracağım. Sanki bununla ilintili gibi. Hocam bilmiyorum. Zihin tanıdık olanı bilinmeyene tercih eder. Bazı sözler de insanda soğuk duş etkisi yaratıyor gerçekten. Yani o tanıdık olan, bakın şöyle devam ediyor. Zihin tanıdık acıyı bilinmeyen huzura tercih eder. Muazzam. Soğuk duş o bilinen tanıdık acıdan çıkmak için de mesela çok önemli. Basit bir şey değil mi? Değil. Soğuk duş yapan bir insan zaten o tanıdık acıda kalmaz. Evet. Evliliklere bakalım. İş yerinde olan problemlerinize bakalım. Hayatta konforsuz hissettiğimiz, stresli, yani iyi hissetmediğimiz alanlara baktığımızda o bizim zaten normalimiz oluyor. Ve o soğuk duşu yapmadan da kendimizi konfor bölgesinden çıkarmadan da onu fark edemiyoruz. Ama ben insanlarda şunu hayretler içerisinde böyle hani dinliyorum. Çünkü bu arada mümkün olduğunca ben insanlarla bilgilerimi de paylaşırım. İnatla o tanıdık olana, o konfor bölgesine tutunuyor ama gelip bir de bana şikayet ediyor. Bu en kötüsü. Benim için en kötüsü yani. Onun için en kötüsü olmayabilir. Ama tanıdık olan nedir? Aldatılma, yalan söylenme, küçümsenme ve onu kaybetmeyeyim diye yaptığımız şeyler mesela. Ama tanıdık olanında mutluluk, yani tanıdık olan neyse o bizim normalimiz oluyor. Benim tanıdık olanımda Everest yoktu tabii ki. Ama Everest'e çıktıktan sonra Esin çok değişti. Ya da kurumsal iş hayatından ayrılmak zorunda kaldığımda Esin çok değişti. Huzur dediğimiz şey içimizde hissettiğimiz bir şey. Mutluluk dediğimiz şey bir seçim. Ama biz hep o tanıdık olanı bizim normalimizden diyoruz. Annemizden, babamızdan ve toplumdan gördüklerimize. Huzur çok ağır bir aslında. Çok etkilendi. Bu sözler soğuk duş etkisi ve ben dedim ki bunu sormam lazım. Hemen bir dışarıdaydım, SS aldım. Müthiş, yani gerçekten zihin tanıdık, kendi yalanımızı hakikate tercih eder. Evet. Yani böyle acıdan bir devinim, böyle acı, o acıdan bu acı falan. O aslında zihnin kendini güvende hissetme biçimi. Büyük bir yanılgı. Tabii. Beyza böyle, ondan dolayı böyle yapıyor. Yani ondan dolayı böyle yaptığı için ben bunu hak ediyor muyum? Ben buna layık mıyım? Kendimize o kadar güzel yalanlar söylüyoruz ki başkasına yalan söylüyoruz. Başkasını dolandırıyoruz diyeyim. Yani yalan söylemek bence dolandırmak ve ben bunu, Beyza bana böyle yaptı, ben ondan dolayı böyle yaptım diye bir de kendime yalan söylüyorum. Sonra çevreme yalan söylüyorum. Veya ben mutluyum diyorum, kendime yalan söylüyorum. O kadar çok kendimize yalan söylüyoruz ki ben de kendimi yalan çok söylerdim küçükken. Sonra hayat beni yalan söylememe konusunda eğitti. Yani ben hiçbir zaman böyle olmak istemedim. Ben hiçbir zaman gerçekleri, ben de hakikatimi görmek istemedim. Bilinçaltımdaki gerçekleri ben de görmek istemedim. Ama şu anda o kadar güzel yüzleşiyorum ki hala yıllardır, herhalde 25 yıldır kendimle yüzleşiyorum. Allah, harika. Şimdi dedik ya, üst düzey yönetim danışmanı ve konuşmacı. Yönetim dediğimiz şey zaten adı üstünde, yönetmek, yöneticilik. Yöneticilerin sizinle yani bu alanla çalışması, bir uzmanla çalışması gerçekten çok önemli. Çünkü
kendini yönetecek, insanları yönetecek, zamanı yönetecek, iş akışını yönetecek. Bu böyle bütün bir paket. Ve bu gerçek. Hani insan bazen der ya, ben de yönetici vasıfları yok. Ben hep söylerim mesela. Ay hiç uğraşamam. Yönetici vasıfları bende yok derim. Ama bakıyorum işi, konuşmayı, zamanı, seyirciyi tutmaya çalışmayı. Aslında insanlar bir şeyleri yönetme çabasında sürekli çaba derken keyif alarak yapıyorum tabii. O yüzden çok önemli bir uzmanlığın var Esin Hocam gerçekten. Şöyle oluyor aslında, bazen hani Türkiye'de koç demek, danışman deyince hani benim koça, danışmana, bir psikiyatriste, bir psikoloğa mı ihtiyacım var diye konu zaten çok bilinmeyen bir yerden bilinmeyen kelimelerle konuşuluyor. Ama çok enteresan, benim çalıştığım insanlar hani bozuk bir şeyi tamir etmiyoruz. Zaten çok iyi. Hani sadece farklı bir bakış açısıyla bakışımızda partnerlik yapıyoruz. Yani bu aslında biz birbirimizi konuşurken de değişik alanlarda bakış açımızı geliştiriyoruz. Aslında bununla aynı şey diye görüyorum ben. Çok dev markalarla bu arada isimlerle çalıştığını biliyoruz Esin Hanım'ın, ya da biliyorum takip ettiğim için, araştırdığım için. Şimdi bir dayanıklılık bileşeni var. Şöyle, zihinsel performansı konuştuk ya başta. Zihinsel performans ve dayanıklılık. Bizim dayanıklılıktan ne anlamamız gerekiyor onu soracağım. Dayanıklılık katlanmak mı demek? Doğru mu anlıyoruz biz, yoksa bambaşka bir şey mi? Çok güzel. Dayanıklılığı dediğiniz gibi herkes duygusal dayanıklılık, zihinsel dayanıklılık, o olaya katlanmak, duyguları halı altına atmak, duyguları bastırıp dayanıklılık, sürdürülebilirlik diye düşünüyorlar. Hiç öyle bir şey değil. Dayanıklılık sadece olanı, hakikati görüp, duygularımızı fark edip, nefesimizi fark edip, dikkatimiz nerede, enerjimiz nerede, odağımız nerede, bunu fark edip o an yine olan seçenekleri büyütüyoruz. Ve burada kalmak istiyor muyuz? Burada bu olaya dayanmak istiyor muyuz? Yoksa istemiyor muyuz? Buna karar vermek. Yani herkes 90'da 100'de araba kullanır. Hani bunu konuştuk program öncesinde. Ya da güneşli bir günde herkes yürüyüş yapar. Ama o arabayı 260'ta ne kadar süre kullanabilirsin? Ve kullanmak istiyor musun? Buna hazır mısın? Ben kullanmak istiyorum. Yani siz de kullanmak istiyorsunuz. O yüzden acile gidiyorsunuz. Yani daha net anladım şimdi. Evet. Tersten göstermek çok daha anlaşılır oluyor benim için. Pes etmemek işte aslında burada. Yani sen 260'ta o arabayı kullanırken duygun, düşüncen, hani Ford vs Ferrari diye, Asfaltın Kralları diye bir film vardı. Önemli olan 2500-3000 devirde değil, 7000 devre yaklaştığında sen kimsin? Senin kim olduğun, belirsizlikte senin kim olduğun, kriz anlarında senin kim olduğun, trafikte birisi sana çok kötü davrandı, senin kim olduğun. O yüzden dayanıklılık işte orada senin kim olduğun, senin nasıl tepki verdiğin, tepki mi veriyorsun, cevap mı veriyorsun, işte dayanıklılık orada devreye giriyor. Bir şey söyleyeceğim, psikolojideki personalar gibi bu çok, o personalarla tanışmak ve onları da yönetmek demek, müthiş etkilendim şu anda. Evet. Dediğiniz gibi psikolojideki personalar, o olay olduğu anda ben hangi personamı devreye sokuyorum? İş yerinde hangi personamı, evde hangisi? Sokmak istiyor muyum? Evet. O personamı başka bir persona ile değiştirebilir miyim? Ay müthiş. Ya hepsi insanın hayatında böyle o direksiyon. Direksiyon. Evet. Fırtınada herkes araba kullanmaz. Siz kullanmak istiyor musunuz? Fırtınada direksiyonun başına siz geçmek istiyor musunuz? Ama aslında yönetici demek kendi hayatımızın yöneticisi olmak. Ben ne istiyorum yani? Öyle olunca zaten çevreyi de yönetmek, yönetebilmek. İnanın çalıştığım insanlarda ben de çevreyi yönetmekle hiç ilgilenmiyoruz. Kendimizi yönettiğimiz zaman, duygumu, düşüncemi, enerjimi yönettiğim zaman çevre zaten benim ilgi alanımda olmuyor. Çevre benim için ilgimi kaçırdığım, dikkatimi, enerjimi kaçırdığım alan oluyor. Çok ilginç. Karşı tarafın duygusunu, şu an ben mesela Beyza'nın duygusunu yönetemem. Bir yandan da stoizm. Beyza da benim duygumu yönetemez. Ama yönetebilir. Benim zayıf yanlarıma basarsa çok güzel yönetir. Burada sormam gereken soru şu:
Ben Beyza'ya, arkadaşıma, patronuma bu duyguyu bende oluşturmasına izin vermek istiyor muyum? Niye öfkelenirim ben Beyza'ya? Çok değer verdiğim için. Öyle mi? Evet. Hiç önemli olmayan birisi bizi öfkelendiremez mi? Öfkelendiremez. O olay bizde başka bir şeyi tetikliyor. Ha, şu yaraya dokunmak meselesi. Evet, kesinlikle Tamam. yaraya dokunmak. Vücudumuzun neresinde Evet. hangi problemi yaşıyoruz? Yoksa söyleyen kişi... Söyleyen kişi çok önemli. Söyleyen kişiye verdiğimiz anlam çok önemli aslında. Ay, çok güzel. Vallahi gerçekten çok ilginç. Düşüncelerinizi bekliyoruz. Siz de yorumlara yazın lütfen. Bakın içimize döndük. Bilemiyorum. Karar çok önemli Esin. Neden? Dönüşü olmayan kararlar da bir anda verilmiş kararlardır. Evet. Hani fiziki olabilir, psikolojik olabilir. Sonuçta karar dedim. Bunun bilimi var zaten, karar bilimi. Karar birçok etkenle, uyaranla, hepsi bir bütüncül, bir böyle baktığın zaman merkeze koyduğunda çok önemli bir şeydir, bir eşiktir. Geri dönüşü olmayabilir. Neden bu kadar böyle ağır girdim konuya? Evet. Önemini anlatmak için. Nefes gerçekten algıyı, ya da algıyı ayrı konuşalım. Nefes gerçekten kararları etkiler mi? Nefes kararların içinden geçer diyebiliriz aslında tam olarak. Direkt kararları etkiler. Şöyle, karar verirken mesela yine zihinsel performansta ya da dayanıklılıkta karar vermek, hızlı karar vermek önemli değil. Yavaş karar vermek önemli değil. Olması gereken kararı vermek için bizim anda kalmamıza ve bütün her şeyi fark etmemiz gerekiyor. Karar verirken nefes çok önemli ve çok hızlı konuşan insanlara bakabiliriz. Kelimeleri gereksiz ve yetersiz kullanan insanlara bakabiliriz. Kararlarının çoğunun arkasında durmayan insanlara bakabiliriz. Genelde o kadar kısık nefes ve ağızdan alıyorlardır ki zaten o karar kısmı bu tarafa geçemiyor. Daha doğrusu karar kısmı ilkel beyinden ön loba geçemiyor. Şimdi bizim karar merkezimiz ön lob. Evet. Ama o genelde hep savaş kaç modunda. Bildiği otomatik pilotta yaşadığı kararları. Beyza böyle yaparsa ben böyle yapacağım. Burada kırmızı görürsem kırmızı butona basacağım. Yeşil görürsem belki sarı butona basacaksın. Karar vermekte o yüzden nefes, anda kalmakta çok önemli. Göz kontağını da kaçırır öyle insanlar, değil mi? Böyle çok uzun süre sabit kalıp konuşamazsınız mesela. O az önce verdiğin örnekteki. Zaten o kendinden kaçtığı için sizden de otomatikman şu bakışları asla yakalayamazsınız. O hep kendinden kaçar. Ben şöyle diyorum, son zamanlarda özellikle bu tarz insanlar beni özel hayatımda, iş dışında çok son derece artık yaşamak çok zor, biliyorsunuz. Yani işimizin dışında yaptığımız her şeyde huzur gerekiyor, mutluluk gerekiyor, şu sohbette güzel olması gerekiyor. Bu kaçırma falan olduğu zaman ben o insanla sohbet etmek istemiyorum. Evet, ya böyle bak, ya yukarı bakar, değil mi? Şuraya bakar. Öğrenmiştir bunu bir eğitimde. Şuraya bakarsanız buraya bakıyor gibi olur. Buraya bakan bir insanın şuraya bakma ihtimali var mı? Yok. Zaten koptu. Evet, koptu. Zaten o sırada başka bir şey düşünüyor. Benim çok tatlı bir arkadaşım vardı. Böyle kendisi bir şey anlatırken sizin gözünüzün içine bakar. Çünkü sizin onu anlamanızı ister, duymanızı ister, görülmek ister. Ondan siz daha kendinizle ilgili ilk kelimede otomatikman gözleri düşer ve başka bir yere bakmaya başlar. Çok nettir. Çok rahatsız edici. Evet. Herkes hayatındaki öyle bir kişiyi hatırladı eminim. Var mı? Vardır. Birden fazla var. Çok rahatsız edici. Evet, hiç aklına gelmeyen şey o sırada aklına gelirsen bir şey içiyor muydun filan diye sor. Hayır. Nasıl yönettim? Ağını nasıl yönettim? Belki ben de andayım. Evet, harika oldu gerçekten. Müthiş bir etkileşim. Jöle gibiyiz şu anda. Kim bir şey yaparsa öteki taraf da etkileniyor. Anlatır dediğin gibi. Tam böyle sana gelir pas, böyle konuşmaya başlarsın. Kafede bir yerde. Sen ne içiyordun? Kahven bitti mi? Tabii. Yani dağılır, orada durmayacak. Evet. Mümkün değil artık o zaten. Hiç o çünkü yok işini gördü yani. Onun işi bitti. Siz değersizsiniz. Bunlar mesela çok ciddi bilinçaltı anlaşmaları ve mesajlardır. Bunları almak gerekir. Vallahi çok ışıl ışıl bir konu, değil mi? Gerçekten diyaloglarda, ikili ilişkilerde diyoruz ya, karşıyı da çözmek için müthiş. Algı meselesine gelelim. Şimdi biz bunu çok dilimize
son zamanlarda daha ne olduğunu anlamaya başladığımız bir kavram aslında. Biz habercilikte, benim haber sunduğum yıllardan beri bir haberci şeyde vardır zaten, eğitiminde vardır. Görsellerle, metinle, sunuş biçimiyle, sonra bunu işte moderatörlük başladı. Hepsinde böyle bir seyircide uyandırılması istenen algı. Biz algının ve algı oyunları işte zihnimizde böyle bir istedikleri algıyı oluşturmaya çalışıyorlar gibi, böyle günlük hayata inince algının ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamaya başladık. Satış pazarlama için de çok önemli bir şey tabii bu. Yönetiliyor muyuz? Yönetebilir miyiz? Uyandırmak istediğimiz algı ne? Temize mi çıkarmak istiyoruz? Karalamak mı istiyoruz? Bunun birçok ayağı var ama algı başlı başına çok önemli bir konu. Yani böyle üzerimizdeki bir spot ya da sizin çevirebileceğiniz. O yüzden yine girizgah yaptım, önemini daha iyi paylaşabilmek için. Algıyı da etkiler mi nefes mesela? İnanılmaz etkiler. Bence algıyı hacklemek için yine nefese. Bence nefesi zaten hayatın her anında ihtiyacımız var. Yani nefes bizi ana çapalayan, anda kalarak duygu ve düşüncelerimizi takip etmemize ve nasıl algıladığımızı, o algıya göre nasıl karar verdiğimizi, nasıl tepki verdiğimizi, hangi davranışta bulunduğumuzu zaten yapan bilinçli bir sistem. Nefes burada da çok işe yarıyor diye düşünüyorum. Zaten nefesini sığ kullanan insanların algı penceresi de çok azdır. Çok dar alandan bakarlar. Çok az olasılıktan bakarlar. İşte Beyza böyle, Esin böyle. Bu sadece bir algı yönetimi şu anda. Yani sen kendini gerçekten hani hacklemen lazım o yazılımı. Gerçekten böyle mi? Sorgulaman lazım. Sorgulamadığımız her şey zaten bize verilen cümlelerden, bizim duyduğumuz cümlelerden, bize gösterilen o resimlerden neyi biz sahiplenmek istiyoruz? Neleri, hangi ilaçları alıp yutmak istiyoruz? Her şey algı yönetimi. Nasıl bekleriz? Onu da anlat bize. Esin, çok merak ettim. Sorgulamak. Ben çok tefekkür eden bir insanım akşamları. Harika. En sevdiğim özelliklerimden biri akşamlarımı böyle geçirmeyi, bazen sabahları ilk yarım saat 15 dakika bunu yapmayı da seviyorum. Beyza ile aramda bir sorun yaşadıysam ya da bu çok güzel, çok keyifli bir sohbet de olabilir. Hani keyifli sohbetin üzerinden çok tefekkür ettiğim olmaz ama bir sorun yaşıyorsam, hayatımda şu andaki yaşadığım değişik böyle negatif olaylar var. Hemen içime dönüp o kişi hakkında düşündüğüm şey ne? O kişi hakkında düşündüğüm şey benim kendimle ilgili düşündüğüm bir şey mi? O kişiyle ilgili düşündüğüm bir şeyi Beyza mı bana söyledi? Otomatikman zaten eklemeye başladım. Evet, Beyza dedi ki bu böyle birisi. Ben otomatikman Beyza'nın bana söylediği şeyle algı biçimimi dönüştürüp o kişiye öyle bakmaya başladığımda zaten o kişiyi de o şekilde görmeye başlayacağım. Evet. Olan ne? Şu an olan ne? Kırmızı mı, beyaz mı, elma mı, portakal mı? Yani orada ananas var. Bilmiyorum ki, sadece bana ananas olduğu söylendi. Aslında her şeyi sorgulamak, paranoyak şekilde değil. Olan ne? Hani insanlar beni mi sorguluyorsun diyor. Niye soru soruyorsun diyor. Neden benim soru sormamdan sen rahatsız oluyorsun? Kendi içimizde sürekli sorgulamak. Sürekli derken overthinking'den, aşırı düşünmekten bahsetmiyorum. Tamamıyla mindful thinking. Yani bir soruyu alıp derin aslında Sokrates'in sorgulaması gibi. Bu yavaşlatmak da aslında, durmak da. İnanılmaz yavaşlatır. İnanılmaz yavaşlattığı için de çok hızlandırır bizi. Daha kısa sürede daha çok karar, daha doğru kararlar verebiliriz. Biz bir şeyi sorguladığımızda, biz yavaşladıkça daha çok, bence daha çok hızlanırız zaten. Yani bu hayatımızın her yerinde böyle. Yavaşlar ve durur dedim de, durmak da aslında senin uzmanlığında bir mesele. Şimdi diyorlar ki ne durması, ne alaka? Şimdi çok alakalı ilişkiler ve durmak. Nasıl bir bağlantısı var? Durmak çok zor ama çok önemli. Neden? Bu denklemi bize anlatsana. Durmak deyince de nefes gibi insanlar yine bana Çince konuşuyormuşum gibi bakıyorlar. Ne demek durmak? Durduğumuz zaman sanki bir şey üretmediğimiz zaman ya da bir şey yapmadığımız zaman ya da biriyle buluşmadığımız zaman, yalnız kaldığımız zaman kendimizi kötü hissediyoruz. Halbuki durmak demek çok güzel bir Kızılderili metni vardı, okumuştum yıllar önce de.
Kızılderililer böyle normal insanlarla gidiyorlar ve sonra aralarda Kızılderili duruyor ve bekliyor. Diyor ki neyi bekliyoruz? Hani grup geldi, bedenimiz gidiyor ama ruhumu bekliyorum diyor sürekli. Biz o kadar hızlı yaşıyoruz ki, bir de özellikle bizim hani çocukluk zamanlarımıza bakın, şu anki gençlerimize bakın. O kadar hızlı yaşıyoruz ki her şeyi. Zaten durmuyoruz ve sürekli zaten altı dolmadan yani bence binanın temeli olmadan sürekli kat üzerine kat çıkıyoruz. Sonra da zaten yıkılıyor. Durduğumuz zaman su içmek gibi suyu ağzımızdan alıyoruz. Bu mideye gelecek, bayağı bir süre geçiyor aslında. Durmak bizi hiçbir zaman ilişkilerde asla hata yapmazsınız. İşinizde de hata yapmazsınız. Şimdi su içerken mideye gidişini takip etmek aslında aynı zamanda güzel de bir örnektir. Evet. Yani tam anlamıyla yapılması da gereken bir şeydir ama arkasında neler olduğunu da anladık böylece. Evet. Yani bu ben eskiden, bu arada ben matematik mühendisiyim. Eskiden yoga ile dalga geçerdim. Nefesle dalga geçerdim, spiritüellikle dalga geçerdim, düşünce gücü falan böyle dalga geçerdim. Ama ne zaman hayatınızda bir şeyler başınıza geliyor, işte Louis Hay'in düşünce gücüyle tedavi okuyorsunuz, durmayı okuyorsunuz. Ben 27 yaşındaydım, Eckhart Tolle'ün, o zamanlar Türkçesi yoktu, İngilizce Sessizliğin Gücünü okumuştum. Şimdinin gücü Türkiye'de yoktu. Yani Türkçe bir kaynak bulamamıştım, İngilizcesini okumuştum. Orada da durmanın önemi, yani durduğumuz zaman zaten kendi varoluşumuzda olan iletişim aktive oluyor. Öteki türlü sürekli dışarıdayız. Vallahi müthiş. Yani farklı ilimlerde de öğretilerde de var zaten bu durma meselesi. Yani işi gücü bırak da depresyona gir ya da inzivaya çekil demek değil zaten. Anlardan bahsediyoruz aslında, değil mi? Evet. Bu arada ben Vipassana da yaptım. 4 gece 5 gün bir dergahta kaldım. Çok ilginçti. Göz göze gelmemiz bile yasak. Hani bırakın konuşmayı. O günden sonra ben daha da az konuşur oldum işim dışında. Çok merak ettim. Zaman kavramını yani zamanın büküldüğünü hissettin mi? Gerçekten hani saat kaçtı, kaçta girdim, ne oldu? Çünkü bildiğim kadarıyla zamanı da takip etmiyorsun içeride. Hiçbir şey yok. Tamam. Yani hiçbir şey yok. Tuvaleti falan da temizliyorsunuz. O da ayrı dergah olduğu için. Hiçbir şey yok. Sadece sen kendin düşüncelerinle kalıyorsun ve diyorsun ki ne kadar çok konuşuyormuşum. Hani farkında olmadan, çünkü yanınızdan birisi geçiyor. Ayakları yanınızdan geçiyor. Şimdi gözle gelmeyeceksin. Otomatikman ayaklarıyla ilgili bir yargıda bulunuyorsun. Hep o kadar çok yargıda bulunuyoruz ki farkında olmadan. Onların çoğu bende %50-60 oranında kesildi mesela. Susmak çok iyidir. Kendi kendinize susmak çok iyidir. Ben çok sevdiğim 2 arkadaşım var. Onlarla susmayı da çok seviyorum. Susmak derken ama telefonla oynamak değil. Susmak. Ve Harika. şu göz göze bakışta susmak kadar muhteşem bir şey yok bence ilişkilerimize. Özel ilişkilerimizde. Dil susunca bu göz kontağında başka şeyler devreye girermiş zaten. Yani gerçek insanın özü. O yüzden çok kıymetli, çok kıymetli bilgiler. Yani ben mesela karşımda çok konuşan insana bakıyorum. Göz kontağı dediğiniz gibi yok. O sadece buradan konuşuyor. Zannediyor ki buradan konuşunca ben onu dinliyorum. Ben onu dinlemiyorum, orayı dinliyorum aslında. Söylemediklerini dinliyorum. Gözleri ne diyor, beden dili ne diyor? Evet. Çekimden önce sohbet ederken bedenle ilgili bir şey söyledin. Çok güzeldi. Aslında çok ilkel mi, çok çocuksu mu, çok böyle çok beden bir hayvan tatlış gibidir. bir şey söyledi aslında. Yani aslında beden hayvan gibidir ve zihinden komut alır. Hani yürü deriz ona, koş deriz. Üşüdüğümüz zaman beden üşüdüm der ama biz onun yine yürü diyerek mesela oradaki dikkat ve enerjinin, beden bizden o kadar güzel komut alıyor ki. Ben Everest'te de öyle çıktım. Sporculara bakıyorum, bazen sporcularla konuşuyorum. Ne yapıyorsun? Mümkün olduğunca bedenine emir veriyor. CEO'lar da aynı şekilde. Yani bir sporla uğraşırken ya da yani 1,5 saat yürüyelim deyin. 1,5 saat o yürür sizle. Beden bizden ayrı bir şey değil. Zihin, yani biz zaten bilinciz. Zihinle aslında bedenimize, yani hayvan gibi dediğimde çok yanlış anlaşılsın da istemiyorum. çok seviyoruz. O harika. Evet, ben de çok seviyorum. O harika bir araç. O araç sürekli sizden emir bekliyor. Otur otur. O yüzden bu arada hep diyorlar ya, hareket et, hareket et. Beden bu arada hareket etmek üzerine yapılmış. Yani o yüzden beden sizden sürekli emir bekliyor. Ne yapmamı istiyorsun? Bana söyle diyor aslında.
Zihin onu atalete sürükleyen. Yani zihin dediğim zihindeki düşüncelerimiz, öğrenilmişliklerimiz. O zaman Yani- tembellik dediğimiz şey de yönetilebilir. Ertelemek, tembellik. Evet, kalk demen ona Evet. yeterli. O yatmak istiyor ama yatmak istiyorum diye, bak öteki kod da geldi, öteki emir de geldi. Kalk dememiz yeterli. Çok güzel. Yani aslında zihin, beden, nefes, bütün bunların bir arada nasıl senkronize olmasını olabileceğini öğreniyoruz. Siz mesela zihinden gelen düşünceler yerine ağzınızla hani bedene, hani içinizden de kalk diyebilirsiniz sabahları, ama bir de kalk deyin, direkt kalkacaksınız. Bu şeyde de var, Kızılderililerin, çok affedersin yine ben misafir ağırlıyorum. Ama öyle güzel şeyler tetikliyor ki güzel, Esin çok gerçekten. Tolteklerin rüya bilincinde de şey var ya, uyan deyince uyanıyoruz rüyada. Bunu zaten insan kendine telkinde bulununca rüya gördüğünü anlayıp uyan deyince uyanıyor. Onun gibi bir şey. Evet, o da işte kendini yönetmek. O da Harika. çok ciddi bir şekilde kendini yönetmek. Ya da çok güzel bir rüya gördüğümüzde ne yaparız? Ben yaparım, devam et. Evet ve eder bazen. Bu arada eder kesin. Evet. Yani bazen yapıyorum, maalesef yapıyorum. Mesela tam böyle yatağa giderken ben erken yatarım, erken kalkarım. Diyorum ki ya biraz erken mi oldu acaba, uyuyamayacak mıyım? Tamam, bitti. Emir ne? Evet. Uyuma. Bitti. 2'ye kadar. 3'e kadar. Bütün Evet. tango yapar artık. Bütün şeyler, düşünceler, Evet. geçmiş gelecek. Halbuki biz İşte ne düşünüyorsak aslında o oluyor. Ne düşünüyorsak kendimize onu veriyoruz yani. aslında kolay. Yani anlaşabilmek kolay bedenle, Anlaşılmak yönetebilmek. kolay ama nasıl? Durarak, Ya. nefeste kalarak, anda kalıp, hedefler vererek, akışta kalarak, aslında bu böyle bir matematiksel bir sistem aslında hayat. Ve uyumlanabilir. Yani uyumlu gidebilir. Evet, Zor değil. çalışabiliriz üzerinde. Ve artık böyle çok güzel bir final sorusu. Tamam. Yapay zeka bütün bunların yanında geldi, hayatımıza çöreklendi, kol kola ilerliyoruz. Mesleğimizde tabii bununla biri senkronize olabilen bir meslekse yapay zeka ile el ele, göz göze hayatımıza devam ediyoruz. Şimdi sezgimizi, davranışlarımızı, ya bizi etkileyen bir şey mi yapay zeka, nasıl girdi hayatımıza? Şimdi yapay zeka konusunda çok bilgi sahibi olmamakla beraber normal bir kullanıcı olarak kullanmaya başladım. Çok güzel bana asistanlık yapıyor ama sadece bu şekilde bir asistan. Ne söylersen onu alıyor. Daha önceden verdiğim bilgileri alıyor. Yaşam gibi diye eskiden düşünürdüm. Yaşama da ne verirsek onu alıyoruz. Ama yapay zekada hakikaten o, hani bazen insanları siz 3 tane kelime söylüyorsunuz. Ben onu anlıyorum ve cevap veriyorum. Yapay zekada öyle bir şey yok. Senin ona doğru promptu girmen gerekiyor. Artı ne girilmişse, ne cevaplanması isteniyorsa, senin sorun ne ise sezgi tabii ki yok. Sadece onun çıktısını alıyorsun. Bu kadar. Ben yapay zekadan insanlar korkuyorlar ya, işte iş gücü şudur budur. Ben yapay zekadan sonra insanların tam tersine sezgilerin de ne kadar önemli olduğunu anladığını düşünüyorum. Yani yapay zekaya bir şey girin, onu geçmişteki direkt verilerinize göre cevap veriyor. Başka bir şey gir, bu sohbeti sil de başka bir şey sorun, yine hala eski geçmişteki bilgilere göre takılıp ona göre size sonuç veriyor. Yani yapay zeka taklitçi mi ya da yapay zeka ayna mı? Yapay zeka sizin sadece yazdığınız şeylerin ve daha önceden girilen bilgilerin bence aynısı. Bu kadar. Yani biz şimdi şurada oturalım, 2-3 kelime söyleyelim, bazen konuşmayalım. Sezgilerimizde otomatikman zaten ya Esin sen bunu da söylemiştin ya şeklinde oradan tekrar konuşma devam eder. Çünkü zaten sadece burada anlaşmıyoruz. Yapay zeka aslında sadece burada anlaşıyor. Sözleri prompt olarak düşünürsek orada bize o şekilde hizmet verdiğini düşünüyorum. Yapay zeka çok güzel, çok ciddi zaman kazandırıyor bana da. Ama yapay zekadan sonra şunu fark ettim, meditasyonun önemi daha da yüksek. Öyle mi? Neden? Meditasyonda bilgiler zaten size gelir. Yani yapay zekada öyle bir şey yok. O bilgi havuzundan.
Meditasyon hiç denemediyseniz ya da denemeyen izleyicilere mutlaka tavsiye ederim. Gerçekten böyle 5 dakika, 3 dakika, 7 dakika, 8 dakika durduktan sonra 20 dakikadan sonrası enfes. Sanki bambaşka bir ekran açılıyor gibi. Diğer türlü yani meditasyonla yapamayacağınız şey yok diye düşünüyorum ve nefesle. Yapay zeka sadece bir işte güzel bir yazılım ve çok da güzel bir yazılım. Asistanlığı bile şaibeli. Ben söyleyeyim, bir astrolog konumu hazırlanırken ben bir destek almak istedim. Daha doğrusu post metnine çok böyle bir zamanı yönetemediğim bir kriz anında çok küçük bir anekdot yanıltabilir. Her aldığı bilgiye güvenmeyin. Ve gezegenlerle ilgili, gezegensel bir takım hareketlerle ilgili konuşmuştuk. Neptün müydü? Hangi gezegen olduğunu unuttum. Onunla ilgili dedi ki işte böyle flash başlık veriyor bana. Kaos, entrika falan böyle bir şeyler dedim ki dedim Neptün'ün böyle bir etkisi olduğunu yazmadım ki ben. Haklısın. İşte hemen orada R yaptı, tamam mı yapay zeka? Yani gözünüzden kaçar. Aslında size doğru bilgi veriyor her anlamda diye bir şey yok. Evet. Onu öyle girsen astrolojiyi takip eden izleyicilerim için de konuğum için de çok büyük bir hata olacaktı. Yani tam gezegeni hatırlamıyorum ama saçma sapan bir bağlam oluşturdu kendince. Ve o yüzden meditasyonla kıyaslanamaz. Lütfen her şeyine güvenmeyin yapay zekanın. Bilgi havuzundan alınacak o bilgi sizi çok daha güzel bağlar hayata. Meditasyon için bu arada ne deniyordu? Bilimsel teknoloji. Yani en ileri teknoloji denir mesela meditasyon. Meditasyona mesela girmeden önce sorduğunuz sorunun cevabı zaten gelir meditasyonda. Karar eşiklerinde bu da olabilir. Ne dersiniz? %100. Ben çok kullanırım. Meditasyonda kullanırım ya da bir şeyle ilgili karar verirken bir insanı hayatıma almak olsun, çıkarmak olsun, bir şeyden vazgeçmek olsun. Bununla ilgili bana görmem gerekenleri göster derim uyumadan önce. Soruyu bu şekilde sorarım. 2 gün içerisinde garanti cevap gelir. Eğer çok sıkışmışsanız imkan da varsa tabii durmak ama gerçekten durmak ve soruyu sorup düşüncelerimizi takip ettiğimizde zaten o cevap da gelir. Görürüz yani cevap, evet. Değil mi? Biz çok güçlüyüz insan olarak. Sadece farkında değiliz. Harikasın. Bir de toprakta yanayak yürürken sorulursa daha da tadından yenmez oluyor gerçekten. Nerede bulacağız? Bulabilirsek evet tabii yani. Peki. Herkes lütfen biz artık sohbeti toparlarken düşüncesini yazsın. Kendi nefesini yanlış kullandığını, akışta olup olmadığını, şu ana kadar konuştuklarımızla çözümleyen oldu mu? Kriz anlarında ne yapması gerektiğini, bugüne kadar yaptığı hata neymiş, onunla yüzleşen oldu mu? Yani biraz aynı oldu mu bu sohbet? Gerçekten çok merak ediyorum. Paylaşırsanız çok sevinirim. Tekrar takdim etmek istiyorum sizlere. Üst düzey yönetim danışmanı, konuşmacı Esin Aksoy. Çok keyif aldım. Teşekkür çok ederim. verimliydi. Eminim seyircilerimiz de öyle. Konuşmaları, konuşmacı olduğun platformları takip etmeye devam edeceğiz. Tamam. Çok teşekkürler. Bekliyoruz yorumlarınızı. Görüşmek üzere.